Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeniçeri Aykar V03. Dostlar, şüphesiz ki son günlerin en çok konuşulan otomobillerinden bir tanesi oldu V03. Fakat bu çok konuşulmasının sebeplerinden fiyatına videomuzun ilerleyen kısmında yer vereceğiz. Ama Aykar hakkında hiçbir fikri olmayanlar ya da daha önce duymayanlar için, nereden çıktı bu Aykar diyenler için, Aykar Chery'nin 2023 Nisan ayında kurduğu tamamen elektrikli otomobiller üreten bir alt markası olarak yollardaki yerini aldı. Hatta Aykar 03 modelinde biz kanalımızda incelemiş ve yine sizlerden oldukça büyük bir ilgi görmüştük. Onun biraz daha klasik, vahşi ve retro bir tasarıma sahip versiyonu V23'te aynı ilgiyle karşılandı. Tasarımında aslında Mercedes-Benz G-Wagon, Suzuki Jimny, Land Rover Defender ya da Toyota Land Cruiser 70 serisi gibi biraz daha köşeli ve ikonik bir tasarıma sahip olan V23. Tüm bu özellikleri fiyatıyla birleştirildiğinde başarılı olacak mı? Bunu da inanın merak ediyorum. Ayrıca dostlar, Chery'nin Türkiye fabrikası içinde Chery Yol Arkadaşım sayfasından ve aynı zamanda Chery marka elçisi Murat Koruklu'nun storiesinde paylaştığı habere göre de Chery yatırım çalışmalarına son gaz devam ediyor. Biliyorsunuz son gelen ÖTV kanunu ile beraber artık otomobillerin yerli olması da gerekiyor. Chery eğer yerli otomobil sınıfına da girerse demeyin keyfimize diyebilir miyiz ya da demeli miyiz? ÖTV kanunu ile ilgili düşüncelerinizi de yorumlar kısmında bekliyorum. O zaman bizi hala abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimiz aşağıdaki abone ol butonuna basarak kanalımıza abone olurken biz de Yeniçeri Aykar V03'e dair bilmeniz gereken her şeyi yine kendi tarzımızda ve en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Aykar, isim olarak Apple'ın fi tarihinde kendisi için ayırttığı fakat sonrasında milyar dolarlar harcayıp başaramadığı otomobil projesinden fırlamış gibi dursa da canlı kanlı şekilde Chery tarafından 2023 yılının Nisan ayında 03 modeliyle yollara çıktı. Tamamen elektrikli ve premium otomobiller üretme hedefiyle üretilmeye başlanan Aykar 03'ün üzerine retro'nun da retrosu tasarımı ve duruşuyla V23 sadece Türkiye'de değil tüm dünyada büyük bir yankı uyandırdı. Aykar'ın şu an 03 ve V23'ün haricinde çok yakın zamanda yollara çıkaracağı ama hemen en başında diyeyim tasarım olarak biraz gözlerimizi zorlayacak X25 ismiyle yine offroad özellikleriyle bir MPV modeli de piyasaya damgasını vuracak gibi. Ben asıl gerçekten onu merakla bekliyorum. Aykar V23 ona önden baktığımızda bu klasik Jeep tasarımıyla gözümüze aşina geliyor. Yuvarlak farları, bu yükseltilmiş ön tamponu ve led gündüz farlarıyla gerçekten sanki aslında eski bir otomobilmiş ama sonrasında yeni bir versiyona çevrilmiş bir offroad aracı gibi duruyor. Ön tarafında onun bir Aykar olduğunu anlamanızı sağlayacak Aykar panjuru aynı zamanda özelleştirilebiliyordu dostlar. Yani arabanızın rengi ne olursa olsun ön taraftaki bu panjuru istediğiniz renkte satın alabiliyorsunuz. Profil de tıpkı ön tasarımdaki gibi hafiften bir Jeep Wrangler havasıyla serüveni sürdürmüş. Yeniçeri Aykar V23'ün profil tarafına geçtiğimiz zaman işte o bizim de beğendiğimiz ve belki de onu kendimize bu kadar yakın hissettiğimiz tasarımı görüyoruz. Dostlar, eminim birçoğumuzun hayalinde vardır şöyle kendine has detaylarıyla bir Mercedes G serisi sahibi olmak. Suzuki ilk kez Jimny'yi çıkarttığında açıkçası ben yine biraz heyecanlanmıştım. Çünkü fiyatıyla özellikle de uzak doğu arabası olmasından dolayı uygun olacağını düşünürken bugün Suzuki Jimny'nin bile fiyatı 3 milyon liraya yaklaşıyor. Evet, kulaklarınızın duyduğu şey yanlış değil. Durum böyle olunca böylesine köşeli tasarıma sahip bir otomobile sahip olmak bu kadar zor mu derken imdadımıza Chery yetişti. Sanki elektrikli olarak içinden bir şey çıkacakmış gibi duran bu kapı kollarının tasarımlarını ben beğendim dostlar. Ayrıca profildeyken şunu da fark ediyorsunuz. Onun sadece görüntüde bir offroad aracı olmadığının en net delillerinden bir tanesi. Ön ve arka dingilin tamponla arasındaki olan mesafesi. Bu tasarımıyla da yine Mercedes-Benz'in özelleştirilmiş G serisi modellerine benzeyen V23'ün jantları ve lastik takımı 255-55-19 inç boyutunda. Tabi eğer bu tasarımı sevmezseniz böyle daha karizmatik bir versiyonu da var. Dostlar, V23'ün profil tasarımına bizden bir tam puan gider. Artık yavaştan arka tasarıma doğru gelirken de uygun bir fiyata karizmatik bir otomobil nasıl oluşturulun cevabını Chery Aykar çok net biçimde vermiş. Yeni Aykar V23'ün arka tarafına şöyle ufaktan bir bakarken bile gerçekten dostlar her bir detayına hayran kalmamak elde değil. Yine retro'nun günümüze uyarlanmış versiyonlarına benzerken bu sanki metalden oluşan tampon benzeri parçanın üzerindeki şu siyah detaylar bile gerçekten hoşuma gidiyor. Şöyle caddede önümüzden bir V23 gittiğinde göreceğimiz manzaranın güzelliğine artık diyecek bir söz bulamıyorum.
Fren lambası da bu kutunun içerisinde ve bu kutunun içerisinde ilk yardım malzemeleri duruyor dostlar. Tabi elektrikli bir otomobil olmasından dolayı buraya şarj kablomuzu da koyabiliriz. Tabi sığarsa. Tahmin edebileceğiniz gibi kapağın yan tarafa doğru açıldığı bagaj kapağı. Aynı zamanda bu ilk yardım setine de ulaşmamızı sağlıyor. Yani öyle dışarıdan açılan bir kapağımız yok. Dışarıdan açılan bir kapağımız yok ama yeni Aykar'ın birçok bölgesinde saklama alanları ve ufak bagajlar mevcut. Yalnız şu V23 çıtayı ve fren lambasına ben bayıldım. Gerçekten bugüne kadar görmediğimiz bir cinsten. Elbette dostlar, böylesine köşeli ve sert bir tasarıma sahip olan dış mekandan iç mekana geçerken de bu otomobilin karakteristik yanlarıyla karşılaşmaya devam ediyoruz. Yeni Aykar V23'ün kapılarını işte bu çamurluktaki sensör ve kar sayesinde açıp kapatıyorsunuz dostlar. Bu ikonik kapı kollarından da şöyle bir içeriye doğru baktığımız zaman dışarıda her ne kadar retro bir tasarıma sahip olsa da içeride bir o kadar yenilikçi ve hatta fütüristik bir tasarım bizleri karşılıyor. Elbette olmazsa olmazlardan ve bu otomobilde aslında ilk dokunduğumuz yerlerden olan kapı içlerine baktığımız zaman premium hissiyatı sadece gördüğümüzde bile anlıyoruz. Aykar V3'e dair iç mekanda özellikle de kapılarda yapacağım en büyük eleştiri kapıların o bildiğimiz plastik saklama gözlerinden değil de böyle fileli bir saklama gözüne sahip olması olacak. Çünkü bu zamanla büyük ihtimalle sarkacak, yırtılacak vesaire olacak ve ya bunu tamir etmek zorunda kalacağız ya da bundan bir 10 sene sonra 10 yaşında bir V23 sahibi olduğumuz zaman belki de kapı işlerimizde hiçbir zaman saklama gözü olmayacak. Bu kapı tasarımı bizden çeyrek puan alır. Konsolu göz attığımızda ise burada 3 kollu bir direksiyon simidi bizi karşılıyor. Oturma pozisyonu ve konsolun yüksekliğinden dolayı biraz alçakta oturduğunuz bu kabinde direksiyon arkasında gördüğünüz gibi hiçbir ekran yok dostlar. Elektrikli olarak her ne kadar koltuğunuzu ayarlayıp yüksekliğinizi ayarlayabilseniz de yolu gerçekten göremediğiniz tüm durumlarda ve bu otomobille ilgili her şeyi bu konsolun ortasındaki 15.3 inç büyüklüğündeki dokunmatik multimedya ekran üzerinden yapıyorsunuz ki burada ona bir multimedya ekranı diyerek de haksızlık ettiğimin farkındayım. Çünkü otomobilin tüm bilgilerini hatta her şeyini sadece bu ekran üzerinden yönetiyorsunuz. Onun dışında iç mekanda görmemiz gereken başka bir ekran yok. 360 derece kamera sistemi içinde 3 megapiksellik kameralarla donatılan yeni Aykar V23'te ayrıca sonik sensörler de bulunuyor dostlar. Bu sayede olası bir kaza riskini de önüne geçirmiş oluyor. Dostlar hani dış mekanı incelerken demiştim ya aslında böyle Mercedes G serisinde olduğu gibi 80 model 90 model bir otomobilmiş de onu yeni parçalarla güncelleştirmiş gibi görünen bir tasarım vardı ya işte iç mekandaki bu devasa 15.3 inçlik ekranın altında bulunan tuşlar da bana aynı hissiyatı verdi. Yani bu eski radyo ayar tuşlarını anımsatan klima kontrol ünitesi iç mekanla dış mekanın bu karakteriyle mükemmel bir uyum yakalamış. Aynı zamanda tavanda bulunan bu tuşlar da gerçekten etkileyici görünüyor. Orta konsolu tamamıyla birleşik değil. Bu nedenle iki tarafa kolayca geçiş sağlayabiliyorsunuz. Bunun nedeni de elektrikli bir otomobil olması. Onun dışında iki koltuğun arasında bardaklarınızı ya da şişelerinizi koyabileceğiniz bir saklama alanı ile beraber kol dayama için de yine derin bir saklama alanı ve böyle cep telefonunuzu koyabileceğiniz bir alan sunulmuş. Kabin genel anlamıyla yüksek fakat işlevsel detaylarla donatılmış. Yeni Aykar V23'ün arka koltuklarına geçtiğimizde ise açıkçası boyutlarına göre gerçekten iyi bir baş ve diz mesafesini görüyoruz. Tabi boyutlar demişken Aykar V23 4220 mm uzunluğunda, 1915 mm genişliğinde ve 1845 mm yüksekliğe sahip. Bu arka taraftaki diz mesafesine önemli bir katkı sunacak. Dingil mesafesinde ise 2735 mm ile ufaktan bir B SUV, C SUV arasında boyutlara sahip. Yani öyle çok da büyük bir otomobil değil dostlar. Premiumistlerden asla ödün verilmeyen arka tarafta bu koltukların tasarımları ve duruşları gerçekten başarılı görünüyor. Tabi arka koltukların şöyle bir özelliği var. Bu otomobil 2+2 4 kişilik. Yine iç mekanda saklama alanı olarak filelerden ödün verilmediğini kanıtlayan V23'ün arka koltuklarında. Bagaj hacminde ise bu yana doğru açılan bagaj kapağının arkasında 744 litreye kadar bir saklama alanına sahip olacaksınız. Ayrıca hemen böyle alt tarafta 90 litrelik bir alt bagajımız da mevcut. Güvenlik ve sürücü yardımcı özelliklerinde de Chery Aykar V03 gerekeni yapmış. Bu yeni Aykar V23 sürücü asistanları sistemlerinde Horizon Robotics J3 çip ve Texas Instruments TDA4 çiplerini bünyesinde bulunduruyor. Bu çiplerle beraber ayrıca 8 megapiksellik ön kamera ve 3 megapiksellik 360 derece kamera sistemi ile beraber 5 mm dalga radarı ve 12 ultrasonik radarda
sizin güvenli bir sürüş yapmanıza olanak sağlıyor. Bu güvenlik özellikleri sistem içerisinde yerleşik olarak gelen navigasyon sistemi, herhangi bir kaza anında ya da sürücünün baygın olduğu durumlarda kendisini emniyet şeridine çeken acil şerit takip asistanı, yoğun akan trafikte sizin gaza ya da frene basmanıza gerek bırakmayan sıkışık trafik asistanı ve aynı zamanda bugüne kadar benim birçok otomobilde duymadığım otomatik, kumanda edilebilir ve park ettiğiniz yeri hafızasına alarak bundan sonra sizin herhangi bir komut vermenize gerek bırakmadan kendi kendine park edebilmesini sağlayan akıllı park sistemi yeni Chery iCar V23'te sahip olabileceğiniz güvenlik özellikleri arasında bulunuyor. Artık elektrikli otomobiller hayatımızın bir parçası oldu. Chery'nin tamamen elektrikli markası iCar'ın V03 modeli de segmentinde mücadeleci olmaya hazır. iCar V23, onun içten yanmalı bir motora sahip olmasını isteyen insanlar olsa da tamamen elektrikli bir motora sahip dostlar. Dünya pazarında şu an 3 farklı konfigürasyonda iCar V23'e sahip olabiliyorsunuz. Bunlardan ilki 100 kW yani 134 beygir güç, 180 Nm tork üreten 47.28 kWh lityum iron fosfat bataryayla donatılmış halde. Bu kombinasyondansa 301 km CLTC menzili sunuyor. CLTC menzilini ise biraz daha gerçek hayattaki testlerle kıyaslayabiliriz dostlar. Bu arada bu versiyon arkadan itiş olarak geliyor. Yine arkadan itiş olan bir diğer motor seçeneğinde ise batarya hacmimiz 59.93 kWh çıkıyor ve bu aradaki 13 kWh'lik fark 100 km daha artı menzil anlamına geldi. Ayrıca 4 tekerden çıkış sistemine sahip bir iCar V23 versiyonunda bulunuyor. 55 kW yani 74 beygirlik bir ön motorla beraber 211 beygir güç, 292 Nm tork üretiliyor ve 4 tekerden çıkış sistemine sahip V23'ün batarya hacmi 81.76 kWh 500 kilometrenin üzerinde bir sürüş menzili vaat ediyor. 4 tekerden çekiş sistemine sahip versiyon 0'dan 100'e 7,5 saniyede hızlanırken tüm batarya seçenekleri %30'dan %80'e 30 dakikada şarj olacak şekilde hazırlanmış. Evet, ülkemizde de bu otomobilin bu kadar çok duyulması ve merak edilmesinin temel nedenlerinden biri olan fiyat seçeneğinde ise iCar V23 şu anda dünyada 13.700 dolardan başlayan fiyatıyla alıcılarını bekliyor. Bu fiyatı Türk lirası kuruna çevirdiğimiz zaman 485 bin liralık bir fiyat etiketine sahip olabileceğini söyleyebiliriz. Tabi burada ek kar marjları, ek gümrük vergileri ve diğer tüm kalemler eklendiği zaman bu otomobilin 1 milyon liranın altında olacağı iddia ediliyor. Dostlar, elbette fiyat konusunda o internette her yerde gördüğünüz fiyatın gelmesi imkansız. Orada aslında döviz kuruyla bir çevrim yapılarak biraz yanıltıcı bir bilgi verilmiş. Peki tüm bu vergiler dahil edilince sizce yeni iCar V03 kaç bin liradan ülkemize satışa çıkar? Ya da satışa çıkarsa başarılı olur mu? Bu konu hakkındaki fikirlerinizi ve yeni iCar V03 hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.